Dün akşam burada oturdum. Bankta. Yemeğimi yedim. Ondan sonra çadırımı hemen karşıya kurup uyudum. Şu anda Kaş'ın Patara beldesindeyim. Burası çok tatlı, şirin, küçük bir yer. Çadırımı toplayıp çevredeki yerleri gezeceğim biraz. Ondan sonra da rotaya karar vermem lazım. Çok önemli kararlar almam lazım bugünlerde. Arkamda gördüğünüz yer Patara sahili ve müzesinin, antik kentinin girişi. Buranın değişik bir yapısı var. Girişte müze kartla girebiliyorsunuz ve bu yol sahile ve antik kente gidiyor. İlk kez bir antik kentte böyle bir yapı gördüm. Sahille birleşik bir antik kent. Burası ilk Likya kazısı yapılan mezarlık olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda Likya'nın tarihini M.Ö. 2000 yıla kadar götürüyor. Çünkü M.Ö. 2000 yıla ait bir taş balta bulunmuş burada. Ayrıca M.Ö. 1000. yıla ait seramik parçaları bulunmuş. Burası ilk Likya mezarlığı. Bu nedenle Likya tarihini açıklama konusunda buranın önemi büyük. Mezarlarda ölülere su sunulan sunaklar bulunuyor. Ama ben tam göremedim neresinde, hangisinde. Şurada büyük lahitler var. Ayrıca solda da var. Ayrıca buradaki lahitlerde Likya tarihine ve ilk Helenistik dönem eserlerine dair önemli bilgiler olduğu söyleniyor. Burası Patara'nın simgesi olan giriş kapısı. Burada 19 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğinde bir kapı var. Milattan sonra 1. yüzyılda yapılmış ve Patara halkı tarafından yaptırılmıştır şeklinde bir yazı varmış girişinde. Burada kapının havuzla ve havuz sunakları ile bir bağlantısı var. Ayrıca şehre giden 23 metre uzunluğunda bir cadde ile bağlantılı olduğu söyleniyor. Şu anda tabi cadde çok net belirgin değil burada. Ama burada olduğunu söyleyebiliriz kapının tam karşısında. Burası liman hamamı. Milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış ve 5. yüzyıla kadar kullanılmış. 7. yüzyıla kadarsa farklı amaçlarla kullanılmış. Yerden ısıtması var hamamın. Muhteşem bir hamam. Nedenini tam olarak yazmıyor. Neden uzun süre kullanılamadı veya yapı devam edemedi. Taşerona vermişler herhalde. İyi yapamamış. Yıkılmıştır büyük. Veya deprem olmuş olabilir. Bir şey olmuş olabilir o dönemlerde. Artık onun için konunun uzmanı olmak lazım. Onu bilebilmek için. Hamamın hemen altında çok garip bir yer var. Burası Leto hurmalığı olarak geçiyor. Antik bir yer, mitolojik tanrılarla açıklanmaya çalışılmış burada. Fakat çok karmaşık anlatılmış. Ben anlamadım hiçbir şey. Birçok mitolojik hikayede geçiyor. Çok özel bir yer. Ağaçlar. Ben şimdiye kadar Türkiye'de hiç böyle bir yer görmedim. Doğanın içinde çok farklı duruyor ve gerçekten kutsal bir yer hissi veriyor. İnsanlara da öyle gelmiş olması çok normal. Şimdi kent merkezine doğru gidiyorum. Burada çok dikkatimi çeken bir şeyi söylemek istiyorum. Kent kapısı uzakta gördüğünüz. Mezarlıklar onun dışında. Yani şu an bizde olduğu gibi mezarlıklar Likyalılarda da kent merkezinin dışına aktarılmış. Kent kapısı var. Kent kapısından sonra havuz, sekizgen çeşme ve hamam var. Yani kara tarafından girenlere şehre girdiğinizde suyunuzu için elinizi yüzünüzü yıkayın. Gerekirse hamama gidin, yunun, yıkanın gibi bir mesaj verilmiş. Burası kent merkezi. Antik kentlerde bulunan agora, tiyatro ve meclis üçlemesinin burada kalıntılarına bakacağım. Tiyatro kalıntıları görünüyor fakat agora ve meclis binası olmayabilir. Şimdi kent merkezine doğru gidiyorum. Likyalılarda şehir yapısı bu şekilde. Giriş kapısı, ana bir cadde ve kentin merkezinde agora, çarşı ve senato binası. Ayrıca Efes'te de bulunduğu üzere kütüphane ve yargı binaları da bulunabiliyor. Tiyatroya geldim. Tiyatronun hemen girişinde karşımda, girdiğim tarafında daha doğrusu aslında girişi şurası. Yazıtlar duvarlarda duruyor. Buralar korunmak için çelik yapılarla desteklenmiş. Şu yazıların hala duruyor olması muhteşem. Çok etkileyici. Şimdi tiyatronun içine doğru giriyorum.
Bu tiyatronun milattan önce 2 ya da 1. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. En büyük, en önemli farkı ise tam bulunduğum noktada bulunan bir tapınak. Tam burada bir tapınak bulunuyor. Buradaki tapınak tanrı ya da imparator kültüne adanmış bir tapınak. Gladyatör ve hayvan dövüşleri burada erken Roma döneminde yapılmış. Düşünsenize hemen şurada 2 tane aslan bir insanla savaşıyor. Veya tam tersi. Ya da gladyatörler kılıç kalkan birbirlerine girmişler. Savaşıyorlar. Burası da Likya Birliği Meclis Binası. Tiyatroya göre çok daha özenli, çok daha kaliteli taşlardan yapıldığı çok belli. Hatta alttaki cam bölümde, en alt kısımda seramikler var. O yüzden üstüne cam korumalar yapılmış. Tiyatro binası sağda kalıyor. Tiyatro binasının hemen yanında çok daha küçük bir yapı, meclis yapısı. Liman Caddesi 12,60 metre uzunluğunda sağlı sollu mermer ve granit sütunlarla oluşturulmuş şehrin en ana caddelerinden birisi. Milattan sonra 7. yüzyıla kadar kullanıldığı düşünülüyor buranın. Kalan buluntular onu gösteriyor. 100 metresine kadar, 100 metresi açılabilmiş. 100 metreye kadar açılabilmiş. Ondan sonrası su altında kaldığı belirlenmiş. Şehrin en ana caddelerinden birisi. Burası 100 metreye kadar açılabilmiş. 100 metreden sonrası sular altında kalmış. Buradaki taşların yapısı incelendiğinde araç trafiğine, yani tekerlekli araçların trafiğine kapalı olduğu, sadece yayalar için kullanıldığı tespit edilmiş. Ayrıca caddenin çevresinde agoralar ve liman hamamına açılan caddeler, sokaklar olduğu da tespit edilmiş. Şu anda burası da yağmur sularıyla kaplanmış. Liman Caddesi çevresinde çalışmalar devam ediyor. Farklı agoralar ya da yaşam alanları, ticaret alanları olabilir burada. Çünkü şehrin en merkezi caddesi. İleride çok daha büyük yapılar da var. Fakat şehrin merkezi burası. Bunlar şehirdeki zenginlere ait konut ya da ticari alanlar olabilir. Çünkü bu tür stoalar ve yapılar, onur anıtları genelde zenginlerin kendi çocuklarına, eşlerine ya da savaşan aile fertlerini onurlandırmak için dikilmiş stoalar ve anıtlar olduğunu diğer antik kentlerden biliyoruz. Bu Helenistik dönemin tipik özelliklerinden biri zaten. En merkezi caddenin çevresinde en ana ticari alanlar ve zenginlerin yaşam alanları bulunuyor. Hemen çıkışa doğru meclis binası ve tiyatroya doğru, yani Liman Caddesi'nden bir tane yelkenli Likya teknesi imitasyonu var. Bunun buraya konması çok hoş olmuş ama keşke bir de bilgisel olsaydı, bir tabela olsaydı da okusaydık ne olduğu ile ilgili. Plajı da antik kentin hemen 200-300 metre aşağısında, hemen çıkar çıkmaz zaten sağa dönüp biraz ilerlediğinizde görüyorsunuz bu tabelayı. Şimdi plaja doğru gidiyorum. Patara plajı çok büyük bir plaj. İstuzun'a çok benzettim ben. Çünkü en az onun kadar uzun, 6-7 kilometre uzunluğunda bir plaj gibi görünüyor. Denizin rengi de İstuzun'a benziyor. Burası da doğal karetta üreme alanı. Burada biraz yürüyüş yapıp dalga seslerini dinleyip yola devam edeceğim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Instagram ve Twitter üzerinden de takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.